Bir AI sistemi geliştirdiniz ve Avrupa ya da Amerika pazarına girmeyi planlıyorsunuz. Peki bu sistemi geliştirirken kullandığınız veriler yasal mı? Bu sorunun cevabını bilmeden ilerliyorsanız çok riskli bir zeminde yürüyorsunuz. Biz de bugün tam olarak bu konuyu konuşacağız. Merhaba, ben Ayşegül Zengin. 15 yıldır avukatlık yapıyorum. Son 10 yıldır teknoloji hukuk alanında uzmanlaşıyorum. Bu alanda yurt dışında yüksek lisans yaptım ve şirketlere teknoloji hukuk alanında danışmanlık veriyorum. Bu kanalda da yapay zeka, kişisel veriler ve dijital haklar konusundaki gelişmeleri sade bir dille anlatmaya çalışıyorum. Daha önce bu kanalda AI ile üretilen eserlerin kime ait olduğunu konuştuk. Bugün bir adım geriye gideceğiz. O eseri üreten AI sistemi eğitilirken hukuk ne diyor? Buna bir bakacağız. En önemli kaynağımız Avrupa Birliği'nin AI Aktı, yani yapay zeka yasası. AI eğitimiyle ilgili birçok telif davası açıldı, muhakkak duymuşsunuzdur ve açılmaya da devam ediyor. Pek çok AI geliştiricisi de bu konuda açıkçası riskli bir zeminde görüyor. Ben de bugün size bu konuda dikkat edilmesi gereken 3 noktayı anlatacağım. Birinci nokta opt-out konusu. AI sisteminizi eğitirken internetten veri topluyorsanız, ki bu çok yaygın bir yöntem, karşınıza çıkacak ilk kavram opt-out konusu. Avrupa Birliği'nin telif hakkı direktifi eser sahiplerine eserlerinin AI eğitiminde kullanılmasını yasaklama hakkı tanıyor. Bu ne demek? Örneğin bir haber ajansı, bir platform, bir makale sahibi eserlerinin AI eğitiminde kullanılmasını yasaklayabilir. Siz bunu nasıl anlayabilirsiniz? Platform şartlarına, metadata'ya veya makine tarafından okunabilen tüm içeriklere bakarak bunu anlayabilirsiniz. Airbnb'den büyük haber ajanslarına kadar şu an pek çok platform bunu zaten uyguluyor. Peki bu Amerika'da nasıl? Amerika'da durum biraz daha farklı. Amerika'da fair use dediğimiz bir doktrin var. Bu doktrin kısaca şunu söylüyor: eğer bir eseri eğitim, yorum, araştırma gibi amaçlarla kullanıyorsanız eser sahibinin izni olmadan da AI eğitiminde kullanabilirsiniz. Çünkü AI eğitimi de çoğunlukla fair use kapsamında değerlendiriliyor. Bu sebeple Amerika'da biraz daha farklı bir durum. Burada pratik bir öneride bulunalım. Özellikle de Avrupa pazarına girmek isteyen AI geliştiriciler için veri toplamadan önce o kaynağın opt-out durumunu muhakkak kontrol edin. Çünkü ileride Avrupa Birliği pazarına girdiğinizde çok büyük bir sorunla karşılaşabilirsiniz. İkinci nokta şeffaflık. AI Act, genel amaçlı AI modeli geliştiren sağlayıcılara açık bir yükümlülük getiriyor. Modelinizi neyle eğittiğinizi özetleyen bir belge hazırlamanız ve bunu kamuoyuyla paylaşmanız gerekiyor. Burada iki zorluk var. Birincisi ticari sır meselesi. Hangi verileri kullandığınızı açıklamak rekabet avantajınızı biraz azaltabilir. Avrupa Birliği burada trade secret'ları açıklamayı zorunlu hale getiren bir şeffaflıktan bahsetmediğini söylüyor ama yine de sınır çok net değil açıkçası. İkinci konu da bu belgenin doğruluğunu kim denetleyecek? Burası da açıkçası karmaşık bir alan. Buradaki pratik önerim de eğitim sürecinden itibaren hangi veri kaynaklarını kullandığınızı muhakkak kayıt altına alın. Bunu sonradan yapmak sizin için çok daha zor olacaktır. Üçüncü nokta, Amerika ve Avrupa Birliği hukuku farklı işliyor. Bu en sık yapılan hatalardan bir tanesi uygulamada. Amerika'da yasal olan bir şey Avrupa Birliği'nde yasal olmayabilir. Somut bir örnek verelim. Örneğin siz Amerika'da bir AI sistemi geliştiriyorsunuz ve sisteminizi kitaplarla eğittiniz. Bu Amerika'da fair use kapsamında değerlendirilebilir. Ancak Avrupa Birliği'nde opt-out hakkı gözetilmediyse gerçek bir ihlal sayılır ve büyük para cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Burada önemli olan hangi pazarda faaliyet göstereceğiniz. Eğer Avrupa Birliği pazarında faaliyet gösterecekseniz EAC bu konuda çok açık ve diyor ki Avrupa Birliği pazarında faaliyet göstermek isteyen şirketler Avrupa Birliği telif hakkı direktifine uyum sağlamak zorundalar. Onun kurallarını uygulamak zorundalar. Eğer bu uyumu sağlamazsanız da şirkete göre 15 milyon euroya veya global cironun %3'üne kadar para cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Türkiye'de ise tablo farklı. AI eğitimi ve telif hakkı koruması ile alakalı henüz açık bir düzenleme, özel bir düzenleme yok. Ancak ileri safhada Avrupa Birliği ile uyumlu bir düzenlemenin gelmesi muhtemel. Hemen özetleyelim. Birincisi, AI sisteminizi eğitirken opt-out hakkını göz önünde bulundurun. İkincisi, eğitim verilerinizi belgeleyin. Üçüncüsü, hangi pazarda faaliyet gösterdiğinizi bilin. Çünkü Amerika'nın hukuku sizi Avrupa Birliği'nde ya da Avrupa Birliği'nin hukuku sizi Amerika'da korumayabilir. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bunun gibi birçok içerikle daha sık karşılaşmak dileğiyle. Hoşça kalın.